Bugün modumuz budur. Bugün şuradaki Karura Ormanı'na gideceğiz beraber. Çok heyecanlıyım. Çok büyük bir orman ve içerisinde çok fazla canlıyı barındırıyor. Böyle küçük antilop türleri falan var. Umarım karşılaşırız. Umarım onları da görürüz ve çok güzel bir şelale varmış içeride. Baya büyük. Yani bir 2 saatimi alacak ve hani böyle keyif yaparak gezmek istiyorsam bir 5 saatimi alacak bir yürüyüş aslında. O yüzden böyle modumu yakalamak için evde birazcık koştum. Modumu yakalıyorum tabii. O yüzden hemen gidiyoruz. Bugün Kitesurfing'den bir kadınla tanıştım. Onunla buluşacağız şimdi. İlk defa birbirimizi göreceğiz. O da benimle gelmek istedi Karura Ormanı'nda. Birlikte muhabbet ederek, tanışarak ormanda gezeceğiz. Let's go. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Buluşacağım kişinin ismi Esi. Biz Esi'yle aslında daha erkenden buluşacaktık. Sabahın daha erken saatlerinde buluşacaktık. Ama ben ona mesaj göndermiştim. Bana konum atar mısın? Yani ben yanına gelebilirim. O şekilde birlikte giriş yapabiliriz ormanı diye. Ve onun bana cevap vermesini bekledim. Sonradan anladım ki WhatsApp çökmüş. Sadece Kenya'da da değil, yani tüm dünyada çökmüş. O yüzden yani o aslında bana cevap vermiş ama cevabı bana gelmiyormuş. O yüzden böyle bir vakit kaybı yaşadık. Daha sonrasında biz birbirimize yakın zannediyorduk böyle konum olarak. Ama anladık ki o ormanın diğer tarafındaymış. Ben bu tarafındayım. Bu ormanda 1000 hektarlık bir alanı kapsıyor ve 3 tane bölümü var. Ve toplamda 6 tane giriş kapısı var. Yani benim giriş kapımla onun giriş kapısı çok uzak birbirine. Biz de dedik ki ormanın içinde, şelalenin orada buluşalım o zaman. Ama sonra öğrendim ki orman girişlerinde nakit para kabul etmiyorlarmış. Kredi kartı da kabul etmiyorlarmış. Ne kabul ediyor derseniz, burada M-Pesa dedikleri bir sistem var, bir uygulama var. Her şeylerini oradan yapıyorlar. Uganda'da gördüğümüz o mobil money gibi, mobil para gibi. Yani bir sanal cüzdan, uçak biletlerini dahi M-Pesa üzerinden alıyorlar. O yüzden benim M-Pesa'm var, sim kartımla beraber açılan ama içerisinde para yok. Ve içerisinde parayı kendi Türkiye bankamdan atamıyorum. Bir şubeye gidip o şekilde içerisine para yükleyebiliyorum. Ve bulunduğum bu bölge şehirden böyle birazcık uzak olduğu için yakınlarda öyle bir şube yok. O yüzden biz ormanın içinde buluşamayız. Ortak bir tane kapıya doğru yürüyorum şimdi ben. O da oradan oraya gelecek. Biz orta nokta bir kapıda buluşup birlikte o şekilde gireceğiz. Bu arada yine zürafa merkezinde yaptığım gibi zaten burada yaşadığımı söyleyeceğim. Ve daha düşük bir ücretle gireceğim. Çünkü turistseniz ne kadar ödemeniz gerekiyor? 90 TL ödemeniz gerekiyor. Ama burada yaşayan biriyseniz 15 TL ödüyorsunuz. Yani çok büyük bir fark var. Zürafa merkezinde de öyleydi. Yani eğer turistseniz 1500 şilin ödemeniz gerekiyordu. Ama ben 400 şilin ödemiştim bu yöntemle. Dediğim gibi kimse de çıkar göstersen belgelerini falan demiyor. Direkt inanıyorlar. O yüzden burada yaşıyorum diyeceğim. Böyle bir ciddi bir yüz ifadesiyle o şekilde gireceğim. Şimdi hızla buluşmaya gidiyoruz ve tepemizde güneş olacak. Ama ormanın için çok ağaçlıklı olduğu için serin olacağını düşündüm. O yüzden yanıma böyle şeyimi aldım. Kapşonluğumu da aldım. Öyle bakalım. Bakalım ormanda bizi neler bekliyor. Bakalım ormanda nelerle karşılaşacağız. Hangi hayvanları göreceğiz. Umarım görürüz. Çok görmek istiyorum. Farklı kuş türlerini de görmek istiyorum. Farklı, daha önce görmediğim hayvanları da, küçük antilop türlerini falan da görmek istiyorum. Bakalım, umarım görürüz. Şelale de güzel bir şelale. Böyle çok şey beklemeyin ama böyle bildiğimiz Uganda'nın Sipi şelaleleri gibi büyük bir şelale beklemeyin. Sadece böyle bir akarsu gibi, böyle küçük, çok yüksekten akmayan bir şelale. Öyle bakalım, görelim, ben de merak ediyorum. Ormanın içerisinde kafeler de var. Böyle parkurlar da var. 5 kilometrelik, 10 kilometrelik, 15 kilometrelik, 20 kilometrelik. 20 var mı emin değilim. Ama var yani. Onun dışında bisiklet yolları falan var. Bisiklet kiralayabileceğiniz
duraklar falan var. Bugün biz birlikte sadece yürüyeceğiz, etrafı inceleyeceğiz. Essie ile tanışacağız. Essie burada neler yapıyor? Essie Kenyalı bu arada ve beni şeyde davet etti. Burada çay toplama alanı varmış. Çay tarlası bir nevi. Orayı görebiliriz dedi. Essie ile beraber çay tarlasına da gitmeyi düşünüyoruz birlikte. Onun dışında bana böyle benim zevkime uygun, görmek istediğim yerleri ona söyleyeceğim. Onun önerilerini alacağım. Bu yüzden Couchsurfing'i gerçekten çok seviyorum. Sadece kalacağınız yer konusunda size yardımcı olan bir uygulama değil. Aynı zamanda böyle buralı insanlarla böyle tanışıp onların rehberliğinde böyle gezmek için de uygun bir platform. Zaten filtreleyebiliyorsunuz. Yani oradan cinsiyet falan da seçebiliyorsunuz. Çünkü şey istemiyorum, yani ben buraya gezmek için geldim. Böyle kimsenin bana yürümesini istemiyorum açıkçası. O yüzden böyle kadınlarla tanışmayı daha çok tercih ediyorum. Fazla konuştum. Konuşarak yürüdüğüm için bulunduğum noktayı da kaçırmak istemiyorum. Sizinle kapıda görüşürüz. Kapıya gelmek üzereyim bu arada. Bir şey eklemek istiyorum. Hani diyorum ya, ben zaten burada yaşadığımı söyleyip daha uygun ücretlerle bir yerlere giriş yapabiliyorum. Bunu tabii ki Kenya'nın her yerinde yapamazsınız. Tabii ki her aktivitede yapamazsınız. Yani bir safariye gidip de ben işte zaten burada yaşıyorum diyemem. Turist olduğum çok anlaşılır çünkü safari bu. Şu an bulunduğum bu bölge. İşte elçilikler burada. Burada yaşayan beyaz insan popülasyonu bayağı bir fazla. Hatta bütün bu evler işte Avrupa'dan buraya gelip burada yaşayan insanların evleri. O yüzden buralarda ben zaten burada yaşıyorum demek çok mantıklı ve inanılan bir şey. Çünkü neden inanmasın? Hani zaten buradaki bütün herkes böyle beyaz tenli olduğu için inanıyorlar. Zürafa merkezinde bunu yaptım. Şeyde yaptım. İşte ulusal müzeye gidersem falan yaparım. Yani safari dışında Nairobi bölgesindeki her yerde rahatlıkla burada yaşadığınızı söyleyip daha düşük fiyatlarla böyle yerlere giriş yapabilirsiniz. Aklınızda olsun. Geldim, şimdi girişteyim ama Essie daha gelmedi. Essie'yi de bekliyorum. Birkaç dakika içerisinde gelecekmiş. Şöyle kapıda ben bekleyeceğim. Bu arada Doğu Afrika ülkelerinde, yani hepsi için şu an konuşmam doğru değil ama Uganda'da da böyleydi. Şöyle her yerin girişinde, restoranlarda, restoranların içinde, masaların yanında falan böyle su sebilleri falan görebiliyorsunuz. Su tankları görebiliyorsunuz küçük küçük. Elinizi yıkamak için. Bence çok güzel. Türkiye'de de böyle olmalı diye düşünüyorum. Şimdi buluştuk Essie'yle ve girdik. Essie, you wanna say hi? Yeah. I'm okay that way. Okay. Hi. Geldik, böyle harita var. Biz şu anda buradayız. F kapısındayız ve ilk başta buluşmak istediğimiz yer de burası. Bakın. Neyse, girelim artık. Let's go. Kapılar 6'da, sabah 6'da açılıyor. Akşam 7'de kapanıyor. Bu tarafta bisiklet kiralayabileceğiniz bir yer var. Hayvan gezdirmek, köpeklerinizi buraya getirmek free. Yani getirebilirsiniz. Şu bankı bir an Samsun Belediyesi olarak okudum. Şöyle ara ara böyle banklar koymuşlar. Güzel, şimdilik sadece yürüyoruz böyle. Herhangi bir maymun görmedim. Herhangi bir hayvanda da henüz görmedim. Şimdi yolda şöyle işaretler var. Mavi 10 kilometre demek. Sarı 5 kilometre demek. Yeşil burada göremiyorsunuz ama yeşilde 15 kilometre. Biz yeşili kaçırmışız galiba. Bunlar yine aynı noktalara gidiyor ama işte seni daha çok yürütecek bir noktadan. O yüzden Essie istemedi bu 10 kilometreden gitmeyi. O yüzden biz sarıyı seçip daha kestirme yoldan gideceğiz. Çok komik ya. Bunu o yüzden çok fazla yapmıyorum. Yani kamerayı bir yere koyuyorsun, tamam mı? Böyle video çekerken yürüyorsun kaybolana kadar. Sonra geri dönüp kamerayı alıyorsun, tekrar yürüyorsun falan. Çok komik oluyor. Ben çok gülüyorum yani. Bu bana cringe geliyor biraz. Çok güzel bu ağaçlar.
Hala şelaleyi göremedik ama şu taraflardan ses geliyor. Hala yürüyoruz. Bir 40 dakikadır falan yürüyoruz bu arada. Yağmur sezonu bitmek üzereymiş Kenya'da. Ama bu sezonda çok fazla yağmur yağmamış. O yüzden her yer çok kurak diyor. Ya da işte çiftlikleri varmış. Babasının bir çiftliği varmış. Ama çok kurak geçtiği için çok fazla mahsul toplayamamışlar. Onlardan birazcık konuştuk. Onların köyüne gidebilirim. Köy yaşamını, Kenya'daki bir köy yaşantısı nasıl, neler yapıyorlar gün içerisinde, bunları görmek istiyorum. Do you want to talk? No. No? Utangaç biraz. Aha. Çevrede falan hiç böyle bir işaret görmüyoruz artık. Sadece düz bir yol var. Derken bir tane işaret gördüm. İşaret değil, bayağı bildiğiniz böyle kulübe, tuvalet galiba orası. Where are we? Yol kenarına çıktık resmen. Okay, soralım. Yani birileriyle tanışmayı seviyorum ama böyle aktiviteleri galiba yalnız yapmayı daha çok seviyorum. Çünkü yolculuğa başladığımızdan beri böyle işaretlere çok dikkat ederek yürümedik ya da ben mesela 15 kilometre yürümeyi daha çok tercih ederdim ama böyle birazcık yorulduğunu söylediği için 5 kilometrelik yoldan gittik ilk başta. Sonrasında işte takip etmedik işaretleri falan, dümdüz şu yoldan geldik. Yani böyle olunca çok hoşuma gitmiyor ama evet, Essie ile tanıştığım için mutluyum. We are E'deyiz. F'ten başlamıştık biliyorsunuz. Biz başladık, şöyle geldik. Sonra buralarda bir döndük, bir şeyler yaptık. Gigiri. Okay, we are here and Essie, we need to. Okay. Buradan çıkacakmışız. Ha evet, otoyol var şurada. Otoyoldan karşıya geçeceğiz. Şöyle devam edeceğiz. Evet. Ve şelale nerede? Evet, şelale bu tarafta. Okay. No, we are on the right way. We are very good, but on the very long way. Lumbur, tane bulgur. İndiriyoruz Mire'ye. Bir dursanız ne olur acaba yani? Burada doğa yürüyüşü yapıyoruz, Allah Allah. Geldik şimdi, diğer kapıdan girdik. Böyle İkmilil. Ne? İklimlil. Bilmiyorum, okuyamadım. Ya bütün gideceğimiz noktalar bu tarafta. Mağaralar, işte şelaleler falan. Toplamda 5 kilometre yolumuz daha kaldı. Ama böyle ormanın içerisi işaret bakımından birazcık eksik kalmış. Yani şöyle bir yol ayrımına geldik mesela. Bir yol şu tarafı gösteriyor, bir yol bu tarafı. Harita olmasa kaybolmuştuk yani. Haritaya bakarak bu yolun doğru olduğunu anladım. Burası da böyle bir savana. Şelaleye varmamıza 3,5 kilometre kaldı. Şimdi yürüyoruz. Bakalım, umarım değer. Ama sabah gelmek daha iyi olurmuş gerçekten. Yani biz öğlen çıktık, maalesef öyle gerekti. Ama sabahın böyle 6'sında kapılar açılır açılmaz geleceksin. Burada böyle bir koşunu yapacaksın, yürüyüşünü yapacaksın. Sandviç falan yiyeceksin, piknik yapacaksın. Çok güzel olur, aşırı güzel olur. Tossed by the jealous waves of the sea, I'm not as strong as I appear to be. Run by the deepest depths of the lake, I lay alone in the darkest place. In my sorrow, dream of the sun. I just wanna be the shining one.
garip bir şey söyleyeceğim. Buraya girerken hiçbir şekilde böyle meyve suyu falan kabul etmediler ama böyle bisküvileri yanımıza almamızı kabul ettiler. Ve şöyle bir bisküvi almış bize. Paradise Fun diye. Sonra fark ettim ki bu da Türk malı. Şimşek yazıyor. Ve üretici firma Şimşek Bisküvi ve Gıda Sanayi. Karaman. Karaman'dan gelmiş buraya kadar. Ve gerçekten böyle ne zaman bir bisküvinin tadını beğensem falan sonra kontrol ediyorum bu nereden gelmiş diye. Bir bakıyorum Türkiye'den gelmiş. Nihayet gelebildik. Bir 2,5 saattir falan yürüyoruz. Sonunda böyle bir su sesi. Karuru ormanı hayvanlarını ve bitkilerini öldürmek, toplamak, zarar vermek suçtur. Lütfen bir şey yapmayınız, diyor. Yani evet. Büyük değil, biliyorum. Bu kadar küçük olduğunu da bilmiyordum ama ben. Ya biraz daha büyük zannediyordum. Ama en coşkun zamanları değil şu an. En coşkun zamanlarında bayağı şuralardan falan su taşıyor ve kızıl bir su taşıyor. Şimdi böyle daha zayıf. Ben de ayakkabımı çıkartmak istiyorum şuradaki adam gibi. Neredeyse kurumuş ama olsun. Yani güzel bir yürüyüş yaptık. Şuraya oturayım. Ayakkabılarımın haline bakın. Ayaklarım bile kirlenmiş çorapların içinde. Wow. It's hot or cold? Of çok güzel. Çok güzel. So sweet. Wow. Güzel ya gerçekten. Mükemmel. Wow. Yani buna bile değer bence. Ayaklarım aşırı rahatladı. Gördüğünüz gibi kimse yok. Benim buralardaki böyle en sevdiğim şey de bu kadar güzel yerler olmasına rağmen çok fazla gelen giderin olmaması. Tek başınıza gelip kafa dinlemeniz için mükemmel bir yer. 2 hours later. Şimdi çıkıyoruz ormandan. Yürürken şey konuşuyorduk, böyle vücut dilimizi ve farklılıklarımızı konuşuyorduk. Uganda'da da bunu görmüş. Ups! Dur! Antelopes! Şu kadarlar, tamam mı? Şöyle göster. Şu kadarlar, böyle tavşan sandım ilk. Ama antilop. You wanna go and see? Çektim bunu, merak etmeyin. I wanna go and check. Go. Like, just wait me here. Şöyle bir... Yani kaçmayacaklarını zannetmiyorum ama baya böyle 5-6 taneler. Nerede ya? Az önce böyle küçük antilop gördük. Bir antilop türü. Ama onları fark ettiğim an böyle kaçtılar. Şurada bir tane var bak. Ha, evet. Hayır, bu ceylan. Is this antelope or it's a deer? No, it's an antelope. But it's like ceylan gibi görünüyor. No. Aa, çok güzel. Bir tane şurada varmış. Ya bize bakıyorlar, var ya, şurası full böyle dolu.
Ama biz onları göremiyoruz. Onlar bizi izliyorlar. Çok tatlılar ya. They're so cute. We see small antelopes in the Karuru forest. But we cannot see them, but they can see us. They follow us. We can feel it. It's so cute. But 2 minutes ago I catch them on the video. So I know they are here. Where is it? Where is it? Where is it? Şişko. So it's fat because... Evet kaçıyorlar. Ya görmüş Esi bana söyleyecekmiş ama ben o sırada konuşuyorum diye söylememiş. Ben de zaten onları fark ettiğimde kaçıyorlardı. Böyle 5-6 tane falan. Ama çok tatlılar. Telefonla yakından çekebildiğim kadar çektim. Ceylana benziyorlar. Çok farklı. Böyle ceylan gibi kulakları var. Ama küçük böyle boynuzları da var. Çok tatlılar. Tam böyle bir şey anlatırken Essie arkada durdu ve bir şeylere bakıyordu. Ben kameradan çekindiğini zannetmiştim. Ama sonradan böyle bir ses duydum. Kafamı çevirdiğim an böyle küçücük antiloplar gördüm. O kadar tatlılardı ki. Sonra bizim onları fark ettiğimizi görünce zaten kaçıştılar hemen. Sonradan bir tanesini böyle videoya alabildim telefonumla. Bu GoPro kullanıyorum ben video için. Ama GoPro'nun en böyle sevmediğim özelliği video çekerken aynı anda zoom yapamıyorum. Yakınlaştırıp uzaklaştıramıyorum. Onun çok eksikliğini yaşıyorum mesela. O yüzden hemen telefonumu çıkarttım. Yakından böyle çektim. 2 tane gördük. İlki böyle normal küçük yavru gibi bir şeydi. Diğeri böyle bir hamileydi ya da çok şişko bir antiloptu bilmiyorum. Ama küçükler tabii bu kocaman da büyük antiloplar gibi değiller. Farklı bir antilop türü. Çok tatlılar. Ne zaman böyle şirin bir hayvan görsem aşık olmuş gibi hissediyorum. Çok garip. Böyle çok mutlu hissediyorum kendimi. Neyse şeyde kalmıştık. Şey anlatıyordum ben size. Uganda'da da karşılaşmıştım. Hatta böyle çok yanlış anlaşılmalara sebep olan bir şey. Şöyle burada da Uganda'daki gibi şu hareket evet demek. Yani bize göre bu hayır demek ya. Onlar için evet demek. Ve bu konuda çok yanlış anlaşılmalar yaşadım ben Uganda'da mesela. Bir şey soruyorum bana böyle yapıyor. Yani evet mi hayır mı diyorum. Tekrardan böyle yapıyor. Çok sonradan anladım ki ben onun aslında evet demek olduğunu. Kenya'da da aynı şekilde. Kenya'da yapmıyorlar, şey yapıyorlar. Ya bizden birazcık farklı. Böyle şeyleri konuşarak yürüyorduk. Onun dışında şeyden bahsettik. Annelerimizin yemeklerinden bahsettik. Bunu sadece ben hissediyorum zannediyordum ama demek ki evrensel bir şeymiş. Şöyle ki ben mesela annemle aynı yemeği yaptığımda birebir aynı ölçüler, aynı işte yan yana bile yapsak gerçekten annemin yaptığında çok farklı bir tat oluyor. Yani mesela ben anneme hep şey diyorum. Ekmek arası bir şey istiyorum mesela. Ekmek arası peynir, tamam mı? Yani normal bir şey ben kendim de yapabilirim ama diyorum ki sen yapınca çok böyle değişik, çok daha güzel oluyor falan ve o yüzden hep o özellikle o peynirli o chop diyor annem. Chop diyoruz biz. O chop'u anneme yaptırıyorum hep. Öyle annemin yemeklerini falan özledim. Essi de dedi işte ben de annemin yemeklerini aynısını dahi yapsam kesinlikle onunki kadar güzel olmuyor. Hep böyle anne dokunduğunda bir yemek gerçekten çok daha farklı oluyor. Öyle bunlardan konuşarak yürüyoruz. Güzel bir gün oldu benim için. Antiloplar günümü güzelleştirdi. Onun dışında orman yolu çok güzel. Şelale çok güzeldi. Biraz azalmış su şu sezonda. Ama olsun yine de rahatlatıcıydı. Böyle yürüyoruz. Ne yiyor öyle? Pişt pişt pişt. Squirrel. Bakın burada da bir adet maymuncuk. Pişt.
Tipsiz. Ay. Öksürüyor. Keşke fıstık mıstık olsaydı yanımda ya. Bir tane de şu tarafta gördüm. Şu tarafa doğru gitti ama nereye gitti bilmiyorum. Bayağı yola çıktı. Belki de şuradan meyve çalacak. Orman yürüyüşümüz bitti. Şöyle ana yola çıktım. Şimdi buradan ben eve gideceğim. Essie ayrıldı yanımdan. Çünkü farklı yönlere doğru gidiyoruz. Essie ile çok iyi anlaştık. Onunla birlikte planlar yaptık. Birlikte çaylıklara, çay bahçeleri, çay tarlalarına gideceğiz. Onun dışında babasının ve kendisinin köyde küçük bir çiftlikleri varmış. Orayı ziyaret edeceğim. Orayı gezeceğiz. Böyle o zamana kadar Essie'ye bay bay dedim. Size de bir bay bay diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.